Değerli arkadaşlarım merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Bizleri soracak olursanız bizler de çok iyiyiz. Şimdi arkadaşlar biz bugün 7 Kasım 2022 budamaya başlıyoruz arkadaşlar. Bismillah dedik, bugün başladık budamaya. Bugünkü budamamız Hakan abimizin bahçesi. 3 yıldır hasattan hemen sonra, yani Kasım'ın ilk haftası budama yapıyoruz. Bugün de girdik buraya. Tabii biz 3 yıl boyunca budamalarımız çok farklıydı bizim. İlk yıl gençleştirme budaması yaptık. İkinci yıl gene ara verdik, şekil budaması yaptık. Ve elhamdülillah arkadaşlar bu sene çok güzel mahsuller aldık. Zaten videoları görüyorsunuz ve linkte de paylaşacağım sizlere. Hemen budama yapmıyorum. Sezon başı diye birkaç konuşma yapacağım arkadaşlar. Şimdi hocam, herkes bize yazacak. Hocam bu mevsimde budama olur mu? Hocam ne yapıyorsunuz? Daha önümüzdeki soğuklar var. Değerli arkadaşlarım, ben bu bahçeyi her sene Kasım'da buduyorum ve son 3 yıldır en soğuk günleri ve yazında en sıcak günleri yaşıyoruz. Artık sizler hesap edin. Geçen sene de çırılçıplaktı ağaçlar. Ya 2 sene önce çırılçıplaktı, düşünün ki onun zaten resmini size atacağım bu bahçede. Biz hemen budadıktan sonra arkadaşlar mutlaka bize de bir taktiği vardır ya da gerekli ilaçları kullanacağımız bir ürünlerimiz mutlaka vardır bizim. Hemen budayıp da bırakmıyoruz arkadaşlar. Şimdi önümüzdeki günlerde de bir video paylaşacağım size arkadaşlar. Hasattan sonra nasıl bir bakım yapılır diye. Biz bu bahçede budamayı yaptık. Hasatı yaptık. Hasatı 2-3 gün önce bitirdik. Hasat esnasında ağacımız bir stres yaşıyor. 2 ay sonra budama yaparsak ikinci bir stresi yaşatırız ağacımıza. Ama biz hasattan hemen sonra budama yaptığımız zaman iki stresi bir anda yaşatıyoruz ağacımıza. Ne yapacağız şimdi? Budadıktan sonra arkasından arkadaşlar gerekli macunlarımızı süreceğiz. Yani sizler de arkadaşlar herhangi bir bakırlı bir macun sürebilirsiniz. Tabi her yiğidin yoğurt iyi şair derler ya arkadaşlar. Şimdi biz ne yapacağız arkadaşlar? Burada bu sene çok güzel mahsulümüz vardı. Ağaç başı ortalama bir kasa meyve aldık. Ve hepsi duble bir aldık. Çok güzel bir. Şimdi ne yapacağız? İnce ara yapacağız arkadaşlar. Ağacımızı böyle bir rahatlatacağız. Yani artık böyle sert kesim falan yapmayacağız. Önümüzdeki yılda normalde yok yılı. Ama biz önümüzdeki sezon buradan meyve bekliyoruz arkadaşlar. Şu an bile meyve gözlerini arkadaşlar görebiliyorum ben. Önümüzdeki yılın meyve gözlerini görebiliyorum şu anda. Ufaktan inceden bir ara yapacağız. Aradan sonra da arkadaşlar gerekli yerlere macunumuzu sürüp hemen arkasından arkadaşlar bakırımızı atacağız. Zaten tarlamızı sürdük biz. Daha dün sürdü tarla sahibimiz. Yılda 2 defa sürüm yaptırıyoruz arkadaşlar. Biri bu zamanda, biri de Mayıs ayı içerisinde arkadaşlar 2 sürüm yaptırıyorum. Yani direkt sağ sol komşularımız yılın her döneminde sürdüğü için meyveleri ne kadar küçük olduğunu ve büzüş olduğunu sizlere göstermiştik arkadaşlar. Şu an göstermeye gerek yok ki onlar zaten daha meyveleri toplamadılar bile arkadaşlar. Biz budamayı yapıyoruz ve bordomuzu atacağız hafta sonu. Bütün işlerimizi bitireceğiz. Ağacı kışın artık uyutacağız ki bizim komşularımız daha yağmur yağmayı bekliyorlar da o meyve şişecek de, o meyve irileşecek de, o meyve yağlanacak da ölme eşeğim ölme. Her neyse arkadaşlar, şimdi bu kadar konuşma yeterli. Bahçemizin budanmadan önceki hali, budarken bir iki ağaç çekeceğim. En sonda güzel bir budanmış halini sizlere paylaşacağım. Baktığımız zaman arkadaşlar ağaçlarımıza böyle hiçbir yorgunluğu, hiçbir şey yok. Önümüzdeki yıla da çok güzel sürgünlerimiz var ve önümüzdeki yılda da çok güzel meyvelerimiz var. Amacımız neydi bizim? Var yılı yok yılını bitirmek. Diyebilirsiniz ya Eren hocam bu sene budamaya gerek var mıydı? Bizim yerdeki şu ince dallarımız arkadaşlar bir sonraki yıla yeni sürgünler demek. Eğer ki biz bu sürgünleri yani dalları kesmez iseydik eğer önümüzdeki yıl hepsi meyve yapardı. Bir sonraki yıla meyve alamazdık. Biz kalın dal ne zaman çıkaracağız? Bir 3-4 yıl boyunca arkadaşlar daha kalın dal çıkarmayacağız. Daha çok ince ara çıkaracağız. Ürün budaması bir nevi. Ürün budamasında da arkadaşlar ince olacağı için Türkiye'nin her yerinde 12 ay boyunca yapılabilir. Yani Kasım ayındayız şu anda. Bugünden itibaren ince ara yapacaksanız eğer problem yok, yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben ağacımı budayacağım. Yine her zamanki gibi dipleri keseceğim. Ortayı açacağım.
Ondan sonra ince ara yapacağım. Zaten geçen sene şekil verdiğimiz için biz bu ağaca o kadar çok bir kalın çıkarmayacağız. İsterseniz önümüzdeki yılın meyvelerini gösterebilirim arkadaşlar size. Bu ağacın meyveleri de arkadaşlar, şöyle bir dal koparmıştım bir önceki ağaçta. Meyvelerimiz genelde hep böyle, zaten videolarda da var. Bu ağacımız arkadaşlar bizim ortalama 1,5 kasa meyve yapmıştı. Meyveleri şuradan görebiliriz arkadaşlar. Bakın şu saplara. Buralar bizim hep geçtiğimiz sezon, yani bir hafta öncesine kadar meyve doluydu. Şu son saptan sonrası arkadaşlar. Bak abi, birazcık geriden çekelim. Alıyor mu? Heh. Şu son saptan sonra arkadaşlar burası bizim önümüzdeki yıla meyve demek. Hocam nasıl garanti veriyorsunuz derseniz eğer, şöyle arkadaşlar, bizim şurada birkaç hafta sonra önümüzdeki yılın meyve gözleri adlı başlıklı bir video size yayınlayacağım arkadaşlar. Şu tomurcuklardan anlıyorsunuz. Hocam neye göre garanti verebiliyorsunuz derseniz arkadaşlar, onu ben ayrıntılı anlatacağım size. 2 yaprak, 4 yaprak oluşu meyve ya da sürgün olduğunu gösterir arkadaşlar. Geçmiş videolarımıza da var. İsterseniz bakabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Önce ben dipleri genelde kesiyorum arkadaşlar. İlk işimiz bu. İkinci işimiz arkadaşlar bizim ortaya çıkarma. Hocam çok yakın çekim yapar mısınız diyorsunuz arkadaşlar. İnanın yakın çekim olmuyor. Ben sadece size nereyi kestiğimi söyleyeyim arkadaşlar. Biz buralarda geçen sene çizikler atmıştık arkadaşlar. Çiziklerden dolayı etek sağladık. Bu etekleri kesinlikle kesmiyoruz arkadaşlar. Bunları çıkarmak için biz neler çektik neler. Hep çiziklerle bunları çıkarttık. Hakan abi şöyle gelelim. Ve bu sene de çok güzel meyvelerimiz vardı bizim bu eteklerde. Hani diyorsunuz ya hocam çizik nasıl atılır diye. İşte bunları hep çizik atarak elde ettik arkadaşlar. Onlar bizim en değerlimiz diyebiliriz arkadaşlar. Bu şahlarımızı ben genelde kesiyorum. Bunlar biliyorsunuz bir sezonda bu kadar büyüdüler. Orta benim için her zaman arkadaşlar açık bırakırım. Muhakkak. Çünkü bakın yapraklara, hiçbir şekilde halka leke, herhangi bir hastalık bulamazsınız arkadaşlar bahçede. Bunlar genelde hava aldığından kaynaklı. Şu zigzag büyüyene var ya Hakan abi, onları genelde alıyorum. Bazen şu tepeleri kesiyorum ki arkadaşlar büyüme yukarı gitmesin, sağa sola meyve oluşsun arkadaşlar. Bazen çok tatlı oluyor böyle ağacın ortasında meyve toplamak. Bu sürgünlerimiz hepsi bizim meyve arkadaşlar. Bu sene 1,5 kasa verdi ortalama. Önümüzdeki sene de çok güzel meyve bekliyoruz arkadaşlar. Eğer böyle ovalse, oval genelde meyve formudur arkadaşlar. Bizim pozisyon. Ve tomurcuklar dörtlüyse, 4 yapraklıysa bizim için meyve demek. 2 yaprak ve birazcık uzunsa onlar sürgün demek. Sizin bu saatten sonra yapacağınız budama şekliniz, atacağınız ilaç, gübreler hepsi sizin o meyvenizi sürgüne, sürgünüzü de meyveye çevirebilir arkadaşlar. Birkaç güne zaten size hasattan sonraki programı atacağım arkadaşlar. Bekleyin ve görün arkadaşlar. Şimdi ben ortayı aldım. Ortaya aldım, dibe aldım. Ben ilk 2 yıl budama yaptığım bahçelerde 3. sezonda çok rahat ediyorum arkadaşlar. Çünkü bahçe tam benim istediğim gibi oluyor, kıvama geliyor. Onun dışında zaten kolayına şey yapıyoruz, budama yapıyoruz. Şimdi ben burada ne yapacağım arkadaşlar? Ağaç size çok karışık gelmesin. Ne yaptım? Önce dibi aldım, ortayı boşalttım. Ana hatlarım 4 ya da 5 tane. Yani çok mantığınızı kullanın arkadaşlar. 4 ya da 5 ana hattınız, gövdeniz var. Yani birer tane yaptığınız zaman tepeden aşağı doğru bir dal indiğiniz zaman ortaya çok güzel bir şekil çıkıyor arkadaşlar. Yani kiminiz bir ağaca 3-4 kişi dalıyor. Ben bunu sevmiyorum arkadaşlar. Onaylamıyorum da. Bir ağaç ne kadar büyük olursa olsun arkadaşlar, bir kişi girsin o ağaca. Bir kişi. Ki bu tarlada tek ben budama yaptığım için tek tip budama artı aynı anda aynı oranda meyve demek ve aynı kalibrede meyve demek arkadaşlar. Şimdi ne yaptık? Ortaya çıkardım. 6 aldım. Şimdi 5-6 dal. Bu arada geçen takipçimiz biri yazmış. Hocam Kur'an-ı Kerim meyvesi, siz ağacın dibinden çıkan sürgünlere piç demeyin. Çok büyük bir günah demiş arkadaşlar. Burada o takipçime sesleniyorum. Milyonlarca ağaçlarımız katlediliyor. Milyonlarca ağaçlarımız bilerek yakılıyor. Milyonlarca ağaçlarımız
gelişi güzel bırakılıyor, budanmıyor, etmiyor. O kişilere bence söz söylemeniz daha yerinde olacaktır diyorum takipçilerimiz. Bakmayın, bütün yorumlarınızı arkadaşlar mutlaka okuyorumdur. Mutlaka cevap da vardır. Yani piçin en az 10 tane anlamı var arkadaşlar. Dipten çıkan ağaç sürgünleri piç denir. Yani piçi siz sadece farklı anlamda görmeyin. Tamam. Şimdi Hakan abi, şuradan başlıyoruz. Şimdi biz genelde biliyorsunuz ki ağaçları bodur. Bak, size şu anda meyve göndereceğim bir tane aşağıya. Bakın, meyvenin iriliğini görüyor musunuz? Bunlar kalan meyveler. Ve meyvenin ucundaki sürgünlere bakın, bunlar hep bizim meyveler. Bakın, bir tane daha atıyorum size şimdi. Bizim meyvelerimiz hep şöyleydi arkadaşlar. Duble birdi. Ve son sürgünler bunlar. Bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar. Unutmayın. Dağ zeytinleri, dağın tepesinde olan herhangi bir araç girmeyen, traktör girmeyen, ekipman girmeyen yerlerdeki sizin ilacınız, gübreniz, her şeyiniz budamayla. Siz bu ucundaki sürgünü de tamamen dağda, bayırda budamayla halledebilirsiniz. Sizin kurtarıcınız budama olacaktır dağlarda. Bakın, görün zaten. Şimdi tepeyi genelde vurduk Hakan abi. İniyoruz, paralel aşağıdan ince araları kesiyoruz arkadaşlar. Bunlar bize genelde meyve veren, yorulan dalları çıkarıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. 4 tane sürgünümüz bizim önümüzdeki yıla meyvemiz demek. 1, 2, 3 tane sürgün meyve demek. Yani şu size çok az gelmesin. 10, 20, 30, 40. Yani burada minimum 40 tane meyve var arkadaşlar. Sadece şu dalda. Sadece şu dalda. Yani öyle bir sürgünü kesmelisiniz ki arkadaşlar, o sürgün meyve yapmış olmalı. Hocam işte çok hızlı bu diyorsunuz. Göremiyoruz. Arkadaşlar genelde alttaki sürgünler daha kurudur. Aslında benim kestiğim bütün sürgüler meyveli şu anda arkadaşlar. Alttaki dalları kesiyorum. Meyve verme sürgünleri kesiyorum. İnce cılız sürgünleri kesiyorum arkadaşlar. Ya bir nevi sadeleştirme yapıyorum. Yani şu anda görmüş olduğunuz bütün dallar bizim önümüzdeki yıla meyve yapacak sürgünler arkadaşlar. Bırakın az olsun, öz olsun, her sene meyve yapsın arkadaşlar. Her sene. Ne yaptık? Birinci dalımızı şu an, birinci yan dalımızı aşağı indiriyoruz şu anda. Bunu bitirmeden kesinlikle diğer dala girmiyoruz arkadaşlar. Kesinlikle. Şöyle Hakan abi bir yaklaşın. Şu an sağ tarafın diğer yan dalın üzerine geçen bir dalımız var. Onu muhakkak kesiyoruz. O onun özel bölgesi. Meyvelerimiz her zaman, yani meyve gözlerimiz her zaman dışa doğru bakmalı. İçe doğru değil. Hasatta bile bayanlar burada çok rahat etti. Hep dış eteklerde. Bunlar bizim çizerek elde ettiğimiz sürgünler arkadaşlar. Çok güzel meyvemiz de vardı bizim bu eteklerde. Görüyor musun abi? Biz birinci dalımızı bitirdik arkadaşlar. Şimdi geldik ikinci dalımıza. Her bahçenin, görüyor musun arkadaşlar meyveleri? Evet. Her bahçenin, her yılın, her yaşın budaması farklıdır. Biz burada ürün budaması yapıyoruz arkadaşlar. Tarih 8 Kasım 2022. Bu bahçeyi her sene hasattan hemen sonra, yani bu aylarda yapıyoruz arkadaşlar. Mutlaka altta soranlarınız olacaktır. Hocam bu zamanda budama yapılır mı? Ben bu bahçeyi 3 yıldır buduyorum ve bahçenin sağlıklı halini görüyorsunuz şu anda. Genelde alt dalları kesiyorum. İnce. Şu anda bugün yarı budamacılar başlar bizi hedef almaya. Ya Eren kardeş, makas mı kullanılırmış? Bakın görün işte makas kullanılan bahçe. Sizin ince ara, abi şöyle yaklaşır mısın? İnce ara yaptığınız zaman şöyle küçük küçük sürgünler çıkar arkadaşlar. Bu küçük sürgünler hep önümüzdeki yıla çok güzel meyveler demek. Siz bunları ince ara yaparak, her yere bir dokunuşlar vurdurarak, şunun gibi dokunuşlar vurdurarak, abi şöyle bir gösterir misin? Geliyorum. Şöyle dokunuşlar vurdurarak buradan yeni sürgünler elde etmiş olursunuz bu arada. Seslenen kim abi? Yusuf abi. Yusuf abi bekle, geliyoruz, bekle.
Ne yapıyoruz? İkinci dalı şu anda aşağı indiriyoruz. Hakan abi bu tarafa doğru gelin. Genelde bak ince cılız, görüyor musun abi bak? İnce cılız dalları çıkarıyoruz. Tabii burası 3 yıl önce nasıldı biliyor musunuz arkadaşlar? Yani kupkuru bir orman gibi ya, düşünün. Hep kuru dal kestim ben burada. Bakımsızdı çok. Şimdi ondan kalanlar var işte, tek tükler. Bu sene onlar da bitiyor. Bak bunlar hep meyve abi, önümüzdeki yıl. Şimdi ikinci dalı bitirdik. Şimdi üçüncü dala geldik. Bunlar da taze sürgün arkadaşlar ama kesmek zorundayız. Çok fazla meyve yaptı mı küçük küçük yapar bize. Yani üzülmeyin. Zeytin ağacı kadar bereketli bir ağaç yok. Biz burada ilk çiçeklenmede o kadar çok az çiçek vardı ki arkadaşlar. Tarla sahibi Eren hocam istersen bakım yapmayalım diyordu. Ama bir meyve yaptı hasata kadar. Her tarafını doldurdu. Her tarafını. Ve maşallah arkadaşlar biz bunu malı şeye götürdüğümüz zaman ele en güzel mal gene bizim Hakan abimizin malıydı. Bergamalılar zaten bilen biliyor. Merkeze 2 kilometre uzakta bir bahçe burası. Hakan abi soru sor ya. Çok konuşuyorum. Abi şimdi normalde bu budamacılarda bir dezenfektan olur. Böyle o geldi daha demin makasını, testereni gösterirken. Mutlaka onu soracaklardır. Arkadaşlar ben bu makasımı burada açtım, bu tarlada açtım. Bu testeremi de bu tarlada açtım. Artı bahçe çok sağlıklı. Sağlıklı olduğu artık benim kendi bahçem burası arkadaşlar. Yani kendi budaması, bakımlı her şey üstlendiğim bahçe. Sağlığından emin olduğum için herhangi bir dezenfektan kullanmıyorum. Daha çok hastalıklı bahçelerde arkadaşlar, ilk budamasını yaptığım yerlerde kullanıyorum. Sıkıntı yok. Bir de şunu belirtsek, normalde insanlar ağacında bol ürün olsun istiyor. Biz Eren hocamızdan genelde duble 1-2 olsun istiyoruz. Mesela bu sene de şahit olduk. Birkaç tane ağaçta 45-50 kilo çıktı. Onların da ticari olarak değeri 18 liradan hesaplasan 600-700 lira falan tutuyordu. Ama bizim duble 1-2, 1,5 kasa, 1 kasa aldığımız, yani 30 kilo aldığımız yerlerde zaten 800-900 lira bir ağaçtan para aldık. Yani demek istediğim, ağaçlarını budattırırlarken böyle özel istekler yapabilirler mi budamacılarına? Duble 1-2 olsun. Ya ben fazla... hangi bahçeye giriyorsam ben tarla sahibini dinlemiyorum. Ağaç ne istiyorsa onu buduyorum. Öyle istek oldu mu şu ana kadar? Olmadı. Çünkü bütün tarla sahipleri bize bırakıyor budamayı. İlk sene ama size bırakmakta korkuyorlar herhalde. Kesince sizin çok kavga ediyorsunuz. Evet, çok korkuyorlar. Onu da hak vermek lazım tabii. Ama ben şu ana kadar hiçbir bahçemde arkadaşlar 5 yıldır budama yapıyorum. Hiçbir bahçede başarısız olmadım çok şükür. Tarlada iz olmayan hasatta yüzü olmaz. Yan tarafta tarla sahibimiz bir yıl sonra ilk defa geldi. Şu an sağ taraftaki bahçede. Ne görsün, mini minnacık meyve, kupkuru meyve. Yüzün olmaz tabii. Sen koca sezon gel bak, ondan sonra yüzün olsun. Tabii bu hafta biraz videolarımızı düzensiz paylaşacağız arkadaşlar. Çünkü budama başladı benim. Budamadan önce biriken benim 7-8 tane videolarım var. Onları bir şekilde elden çıkarmam lazım. Vallahi hocam budama, fidan, şöyle, hasat sonrası bakım. Fidanla alakalı videoları bu hafta biraz düzensiz bir zamanda paylaşacağım. Yani çarşamba ve cumartesi artık bağımlı kalmayacağız arkadaşlar. İnce arayı makasla değil de testereyle yapanlara hayret ediyorum, biliyor musun Hakan abi? Nasıl çalışıyorlar ki öyle? Nasıl çalışıyorlar ben bilmiyorum ki. Testereyle buraları almak gerçekten zor. Bu kadar bir de dal çıkartabilirler mi yani? İnce ara yapabilirler mi testereyle? Ona da ben çok denedim. İnan yapamadım. Onlar ne yapıyor biliyor musun? Gövdeyi sıyırıp buket bırakıyorlar. O buketin içine kesinlikle dokunmuyorlar. İnce ara dedikleri o mu oluyor? Onlar için ince ara dedikleri oluyor. Ne yaptık şimdi Hakan abi? 360 derece her dalın içerisine dokunduk.
Böyle bir ağaç meyve yapmasın da kim meyve yapsın? Şöyle bir geriden bir daha bakayım. Ağacı bir nevi Biz de ilk çektiğimiz yere gelelim. Ağaç neydi, ne oldu gibilerinden. ağacı sirkeledik. Her dalına ne yaptık? 1, 2, 3, 4, 5 dalına da dokunmaya çalıştık. Şimdi bizim bu yerdeki sürgünler kadar bir sonraki yıla yeni sürgünler oluşacak arkadaşlar. Ortayı biraz daha kurcalayabilirim. Ortanın açık olması arkadaşlar herhangi bir hastalığın, halkalı lekenin, nemin olmaması demek. Hava sirkülasyonun sürekli hareket halinde olması demek. Buralarda çok güzel meyveler oluyor. Onları bile bile bırakıyorum. Çünkü şu ince küçük dallarımız hepsi bizim meyveler olacak. Bu etekleri arkadaşlar şunları çizim uygulayarak yaptım. Bilginiz olsun. Böyle bir ağaçtan arkadaşlar gene 1-1,5 kasa meyve bekliyoruz. Hep bunun gibi duble arkadaşlar, görüyorsun. Bunun gibi duble. Ve her sene önemli olan Maryalı yok yılını bitirmek. Bu videomuz bu kadar olsun. Bir de en sonunda bahçe biterken bir tane büyük Edremit bulayım Hakan abi, olur mu? Tamam. 6 kasa meyve almıştık. Çok da büyük değil aslında. Şu ağacın 2 katı kadar. Hemen şu ileride. Onu budayacağım size arkadaşlar. Sorularınız varsa YouTube'dan sorabilirsiniz arkadaşlar. Yılın ilk budamasını bu bahçede gerçekleştirdik. İnşallah bereketli olur. Amin. Tarla sahibimizin bu sene yüzü güldüğü gibi önümüzdeki yılda yüzü güler diyorum. Altını çizerek söylüyorum. Yani her bir kelimesini arkadaşlar, yani gerekirse bir yerlere not alın. İnanın piyasada, yani internet ortamında, sanal ortamında böyle videoları gerçekten bulmak zor ve kimse bu bilgiyi sizlere paylaşmaz. Onun için böyle sindire arkadaşlar videolarımı izlemeye çalışın. Zaten birçok videoya da altına İngilizce, Kürtçe, Türkçe, Arapça, Fransızca, Çince, Japonca, Özbekçe, bir sürü dilleri koydum altına. Yani herkes izlesin diye arkadaşlar, sadece Türkiye değil, birçok kere sesimizi duyuralım arkadaşlar. Böyle faydalı bulduğunuz bizim videolarımızı arkadaşlar beğenip, yorum yapıp, paylaşmayı, abone olmayı arkadaşlar unutmayalım ki birçok kişi de faydalansın diyoruz arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.